İskandinav ülkesi Norveç'in dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğu yaygın olarak biliniyor. Peki bu gerçekten doğru mu? Ve nasıl oldu? Bu sorunun cevabına geçmeden ülkeye dair ilginç bilgilerle güzel bir yolculuğa başlayalım. Ne dersiniz? Gece yarısı güneşi, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki yerlerde yaz aylarında meydana gelen bir doğa olayı ve Norveç'te Mayıs'tan Temmuz'a kadar 78 gün boyunca sürekli güneş ışığı vardır. Buna karşılık ülke Kasım ayından Ocak ayına kadar süren kutup geceleri sırasında da karanlığa gömülmektedir. Ülkenin ikonik bir yemeği olduğu için sushi'nin bir Japon icadı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak somon sushi 1980'lerde Norveç tarafından tanıtıldı. O dönemde Japonya'daki düşük stoklar ve Norveç'te bulunan taze, bol balık bir anlaşma yapıldığı ve Norveç'ten gelen somonun Japonlar tarafından kullanıldığı anlamına geliyor. Yani işin arkasında Norveçliler varmış. Çoğu dilde olduğu gibi Norveç'te de yıllar içinde çeşitli varyasyonlar ortaya çıkmış. Yani ülkenin dilinin farklı versiyonları var. Ancak Norveç'te halen kullanılan 2 tane dil var. Bokmål ülke genelinde en çok kullanılan dil iken Nynorsk özellikle Batı Fjord bölgesinde olmak üzere daha kırsal alanlarda sıklıkla kullanılıyor. Yılın belirli aylarında karla kaplı olmasıyla bilinen bir ülke olarak Norveç'in kış olimpiyatlarında madalya kürsüsünün en tepesinde yer alması şaşırtıcı değil. Ülke oyunlarda diğer tüm ülkelerden daha fazla madalya kazanarak kış olimpiyatlarına dünyanın en başarılı ülkesi. Ülke kış oyunlarını 1952 yılında Oslo'da ve 1994 yılında Lillehammer'da ev sahipliği yapmıştır. Hatta Lillehammer'la ilgili bir dizi de var ki bu dizide Netflix'in ilk dizisi olma özelliği taşıyor. Norveçlerin iyi bir kitaptan daha çok sevdiği bir şey yok ve bir ulus olarak diğer tüm ülkelerden daha fazla okudukları da söyleniyor. Ülkede yılda 2000'den fazla kitap yayınlanıyor ve Knut Hamsun ve Henrik Ibsen gibi büyük yazarların doğum yeri olarak biliniyor. Norveç'in dünyanın en uzun karayolu tüneline ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz? Lærdal Tüneli 15 kilometre uzunluğunda ve güçlü tasarımı ve aydınlatmasıyla da hayranlık uyandırıyor. Tünel sürücülerin dikkatini çekmek ve zihinsel yorgunluklarına yardımcı olmak için farklı ışık ayarlarına sahip. Charlie ve Çikolata Fabrikası tüm dünyada hayranlıkla izlenen dünyaca ünlü bir film. Ancak fabrikanın Norveç'teki bir fabrikaya dayandığını biliyor muydunuz? Roald Dahl kitaplarını Oslo'daki Freya Çikolata Fabrikası'na dayandırmış. Eğer Norveç'teyseniz kutup ayılarını vahşi doğada görebilirsiniz. Elbette Oslo sokaklarına dolaşırken bu konuda endişelenmenize gerek yok. Ancak çok uzaklardaki Svalbard'a gittiğinizde durum değişiyor. Gezegenin en kuzeyindeki yerleşim yerlerinden biri olan Svalbard, gerçek bir Arktik cenneti. Buradaki arazinin 2/3'ü milli parklar, rezervler veya koruma alanları tarafından korunuyor ve sayıları insan nüfusunu aştığı için kutup ayıları diyarı olarak da adlandırılıyor. Ayrıca dünyanın tohum deposu da Svalbard'da yer alıyor ve burada yaşamak için pasaportunuzun hangi ülkeden olduğunun bir önemi yok. Arktik yaban hayatı izleme fırsatları da arıyorsanız Svalbard ideal bir yer. Takım adaların tek yerli kara memelileri olan rengeyi ve kutup tilkisini görmenin yanı sıra deniz kuşları, morslar ve balinalara da rastlayabiliyorsunuz. Dünya Mutluluk Raporu'na göre Norveç'in sık sık dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olarak listelenmesi şaşırtıcı değil. Danimarka merkezli Mutluluk Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan rapor bu İskandinav ülkesinin sadece güzel bir yer değil, aynı zamanda mutlu bir yer olduğunu da kanıtlıyor. Ayrıca Küresel Barış Endeksi gibi diğer birçok yıllık raporda Norveç'in ziyaret etmek için güvenli ve huzurlu bir yer olduğunu da belirtiyor. Dahası Nobel Barış Ödülü töreni de her yıl Oslo'da düzenleniyor. Norveç'in başkenti Oslo'da geleneksel İskandinav tasarımıyla modern etkilerin bir karışımını bulacaksınız. Sanat ve kültür için gelişen bir merkez olarak çağdaş Norveçli sanatçıları keşfetmek istiyorsanız listenizin başında yer almalı. Şehrin birçok sanat galerisini keşfederek bu yaratıcı dünyaya dalabilirsiniz. Munch Müzesi, Norveç Ulusal Galerisi ve Aker Brygge Wharf bölgesi tarih ve kültür için en iyi seçenekler. Norveç, kuzey ışıklarını görmek için dünyanın en iyi yerlerinden biri. Gerçekten de Kuzey Norveç, Kuzey Işıkları Kuşağı ya da Aurora bölgesi olarak adlandırılan bölgenin tam ortasında yer alıyor. Dünyayı çevreleyen bu kuşak, kuzey ışıkları frekans ve yoğunluğuyla biliniyor. Işık kirliliğinin az olduğu yerleri aramakta iyi olacaktır. Bu nedenle şehir ve kasabalardan uzaklaşmanızı öneriyorum. Lofoten Adaları, Tromsø ve Svalbard
Koşullar sizin lehinize olduğu takdirde kuzey ışıklarını görme şansınızın yüksek olduğu uzak yerler. Ülkenin ulusal sembolü ise aslan. Onlar için önemli olan en önemli şeylerden biri ise kayak yapmak. Norveçliler kayak sporunu yaklaşık 4000 yıl önce icat etmişler. Norveç'in kuzeyindeki Rødøy adası 4000 yıl öncesine dayanan bir kayakçı kaya oymalarına ev sahipliği yapıyor. Ve tabii ki Vikingler. Vikingler aslında boynuzlu miğferler takmıyorlardı. Ancak cilalı boynuzlardan içki içiyorlardı. Özellikle de en sevdikleri içecek olan mead. Bir tür fermente bira diyebiliriz. Aynı zamanda Vikinglerin süper yiyecekleri de vardı. Viking diyeti aslında yaygın algıdan daha çeşitli ve daha sağlıklıydı. Sadece yağma ve cinayet değil, ticaret amacıyla da yaptıkları seyahatler çeşitli baharatlara erişmelerini sağladı. Ayrıca bugün bir süper gıda olarak kabul edilen fermente kremsi yoğurt benzeri bir peyniri de içmekten keyif alıyorlardı. Norveç ülkesinin adı aslında Norveç değil. En azından Norveççe'de değil. Norveç, daha doğrusu Norveç, ülkenin İngilizce dilindeki adı. Norveççe'de ülkeye Norge deniyor. Norveççenin daha az kullanılan Nynorsk türündeki yazımsa Norek şeklinde. Ülkeye dair ilginç detaylardan bahsettik. Peki bu ülke neden zengin oldu? Gelin bu sorunun cevabına bakalım. Sanayi devrimi Birleşik Krallık ve kıta Avrupa'sını dönüştürmeye başladığında Norveç mücadele eden bir ülkeydi. Sert kışlar tarımı zorlaştırıyordu, doğal coğrafya, seyahat, eğitim ve bilgi alışverişi için sorunlar yaratıyordu. Sert kışlar tarımı zorlaştırırken ülkenin doğal konumu, coğrafi şartları, seyahat etmeyi, eğitim ve bilgi alışverişi için sorunlar yaratıyordu. 1950'lerin sonlarına doğru sektörde çok az kişi Norveç kıta sahanlığının petrol ve gaz yatakları açısından zengin olabileceğine inanıyordu. Bazı kişileri Kuzey Denizi'ne tekrar bakmaya ikna eden şey ise Hollanda'daki gaz keşfi oldu. Philips Petroleum 1962 yılında Norveç makamlarına Kuzey Denizi'nde arama yapmak için izin isteyen bir başvuru gönderdi ve ilk harekete geçen şirket oldu. Bu noktada Norveç hükümeti geniş, açık deniz alanlarında egemenlik iddia etti. Ancak özel şirketlere sismik araştırmalar yapmak için lisanslar verdi. İlk başlarda yaşanan bazı aksiliklere rağmen sektör 1969 yılında bugün Ekofisk sahası olarak bilinen alanın keşfedilmesiyle yükselişe geçti. Son 40 yılda Norveç kıta sahanlığındaki petrol faaliyetleri Norveç'in ekonomik büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunmuş ve refah devletinin büyük bir kısmını finanse etmiştir. Hükümetin rakamlarına göre endüstri mevcut koşullarda 12.000 milyar NOK'u aşan bir değer yaratıyor. Ülkenin kendi web sitesinde petrol ve gaz sektörünün Norveç'in değer yaratımının yaklaşık %23'ünü oluşturduğu ve bu oranın imalat sanayisinin 2 katından fazla olduğu belirtiliyor. Elbette petrolün keşfi tamamen şans eseri gerçekleşmiş olsa da Norveç'in sektörden elde ettiği önemli fonları nasıl yönettiği ve kullandığı başka bir hikaye. Çünkü şöyle düşünelim, önemli petrol ve gaz rezervlerine sahip pek çok ülke bu parayı çarçur etti. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen Batı standartlarına göre nispeten fakir bir ülke olan Venezuela'ya bakın. Peki Norveç neyi farklı yaptı? Norveç'in petrol ve gaz rezervlerini işletmek için yabancı ülkelerin uzmanlığına ihtiyacı vardı, ancak yabancı şirketler Venezuela'ya yakın edip büyük karlar elde ederken ve ülkeye çok az şey geri verirken Norveç başka bir yol denedi. Norveç'in siyasi gücü zaten geniş bir alana yayılmıştı ve bu da tek bir kişi ya da grubun toplumun zararına olacak şekilde kendine fayda sağlamasını imkansız hale getiriyordu. Dolayısıyla ben değil biz anlayışı ve hükümetin de ulusun ihtiyaçlarına göre karar almak zorunda kalması bir şeylerin yolunda gitmesinin ilk adımıydı. Daha önce hidroelektrik şirketlerine yaptığı gibi Norveç hükümeti de doğal kaynakların halka ait olduğuna karar verdi. Petrol ve gaz üretimi karlı bir faaliyet olacak, ancak karlar devlete aktarılacaktı. Hükümet ayrıca uzun vadede devralmak üzere yabancı şirketleri inceleyecek ve taklit edecek bir kamu petrol şirketi olan Statoil'i kurdu. Ülke ayrıca petrol işleme altyapısına ve mühendislerin eğitimine de büyük yatırımlar yaptı. Esasen kısa vadeli popülerlik yerine uzun vadeli güvenliği seçtiler. Ancak işler mükemmel değildi. Petrol endüstrisi genişledikçe fiyatlar yükseldi. Norveç kendini çok fazla parayla buldu. Ardından 1980'lerde petrol fiyatlarının düşmesiyle bir durgunluk yaşandı ve ekonomik büyüme durdu. Norveç parasını çarçur etmemişti ama daha iyi bir plana ihtiyacı vardı. Peki ne yaptılar? Norveç, petrol gelirlerinden elde edilen artı servetin yatırıldığı ve değerlendirildiği bir fon oluşturdu. Government Pension Fund Global Norway.
para işletmeci şirketlerden alınan vergilerden, arama ruhsat ücretlerinden ve kısmen devlete ait olan şirketlerden gelen bu temettülerden ve devletin bazı sahalardaki doğrudan mali çıkarlarından elde ettiği karlardan geliyor. Bu para nasıl kullanılıyor? Diğer İskandinav ülkeleri sosyal harcamalarını azaltmak zorunda kalırken Norveç fondan elde ettiği faizi sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi konularda yıllık bütçesini artırmak için kullanıyor. Halkını düşünen mükemmel bir ülke diyebiliriz. Sevgili dostlarım, böylelikle Norveç'in zenginliğini ve ülkeye dair ilginç bilgileri geride bırakmış olduk. İlerleyen haftalarda yepyeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.